Merhaba, ben Özgür Arun. Senex TV'nin haftalık programı Yaşlanma Gündemine hoş geldiniz. Bugün çok temel bir soruyla başlıyoruz. Türkiye neden yaşlanmaya hazır değil? Evet, bugünkü sorumuz Türkiye neden yaşlanmaya hazır değil? Neden hazır değiliz diyorum ve neye hazır değiliz? Bugün bunu konuşacağız. Ama bunu bir felaket senaryosu gibi değil, bakım ekonomisi açısından bir uyanma çağrısı olarak düşünmenizi isterim. Yıllardır Türkiye'de toplumsal yaşlanma, bakım, yaş ayrımcılığı ve hak temelli sosyal politikalar üzerine çalışıyor. Yaşlanma gündeminin haftalık bölümlerinde bu biriken deneyimi, bilimsel bilgiyi ve sahadan gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de yaşlanma pratiği aslında uzun yıllar genç nüfus avantajı söylemiyle konuşuldu. Türkiye'nin çok genç bir nüfusu var, Avrupa yaşlanıyor, biz genç nüfusumuzla güçlüyüz, daha da güçleneceğiz söylemi hep dolaşımda oldu. Ama artık tablo değişti. Türkiye artık çok yaşlı bir toplum ve hızla yaşlanmaya devam ediyor. Burada asıl mesele şu. Nüfus yaşlanırken ülkenin bakım sistemi, sosyal politikaları, kentleri ve dijital hizmetleri aynı hızla dönüşmüyor. İşte hazır olmama dediğim şey tam olarak bu uyumsuzluk. Kurumlar ve sundukları sosyal politikalar Türkiye'nin yaşlanmış nüfusuna yanıt verecek adımları atamıyorlar. Örneğin emeklilik yaşı tartışmaları çoğunlukla ve sadece bütçe üzerinden yürütülüyor. Oysa insan onuru, haklar ve bakım ancak arada bir gündeme gelebiliyor. Yerel yönetimlerin çoğunda yaşlılara yönelik hizmetler hala taziye otobüsü veya çay gezisi gibi çok sınırlı pratiklere sıkışmış durumda. Yerel yönetimler yaşlılar için açtıkları mekanlara yaşlı ismini veremiyorlar. Yaşlı ismini vermekten kaçınıyorlar. Bunun yerine ulu çınarlar, kıdemli vatandaşlar, büyüklerimiz ya da üçüncü yaş gibi ifadeleri kullanıyorlar. Tüm bunlar yaşlanmanın ve yaşlılığın üstünü örten ifadeler. Oysa yaşlanma bir sorun değil. Eğer illa bir sorun tespiti yapılacaksa sorun şu olabilir. Türkiye için sorun yoksullaşarak yaşlanması. Bu soruya aslında benim yanıtım açık. Yani Türkiye yaşlanmaya neden hazır değil sorusuna benim yanıtım açık. Neden hazır olmadığını aslında 4 eksen üzerinde konuşmak istiyorum. Birincisi, hak temelli, bütüncül bir yaşlanma ve bakım politikamız yok. Yaşlanma ile ilgili mevzuat, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, yerel yönetimler, engellilik gibi farklı alanlara dağılmış durumda. Bu da aslında şuna yol açıyor. Aynı kişi, aynı mahallede, aynı gün içinde hem muhtaç, hem engelli, hem yaşlı, hem hasta bütün bu kategorilere bölünebiliyor. Ama hiçbir yerde tam anlamıyla hak sahibi olarak görünemiyor. İşte Senex izlemede de gördüğümüz gibi pek çok olayda sistem kişiler yaşlanınca onları güçlendirmiyor. Tam tersine bazen daha da kırılgan hale getiriyor. İkinci neden şu. Bakım ekonomisi halen görünmez bir alan. Türkiye'de hane içinde bakım veren ana aktör aile değil, kadınlardır. Hanede bakım genellikle kadınların ücretsiz emeğiyle yürütülüyor. Yaşlı ya da engelli bir aile üyesine bakan kadın çoğu zaman işinden ayrılıyor. Sosyal güvencesi zayıflıyor ve bunu bir aile görevi olarak üstleniyor. Bakım sorumlulukları eşit ve adil biçimde paylaşılmıyor. Devlet bütçesi, istihdam politikası veya sosyal güvenlik sistemi bakım emeğini halen yeterince bir sektör ve hak alanı olarak görmüyorlar. Ben sık sık şunu söylüyorum. Bakım bir lütuf değildir. Bir muhtaçlık değildir. Bakım bir ihtiyaçtır. Bakıma muhtaç olan ile ona el uzatan arasındaki bir ilişki olarak düşünmek asimetrik bir iktidar ilişkisi kurar. Bu muhtaçlık dilinden acilen kurtulmamız gerekiyor. Bakım bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç hem bakım alan kişi için hem de bakım veren kişi için bir hak meselesidir. Türkiye henüz hazır olmaması tam da bu hak dilinin politika belgelerine tam olarak yerleşmemiş olmasıyla ilgilidir aslında. Evet, gelelim üçüncü nedene. Yaşadığımız çevre, mekanlar yaşlanmaya hazır değildir. Ne kentsel tasarım, ne ulaşım, ne de konut politikaları yerinde yaşlanma perspektifiyle planlanmıştır. Kaldırımlar, trafik ışıklarının süreleri, toplu taşıma, sağlık merkezlerine erişim ve daha fazlası. Aslında bunlar gündelik hayatın mikro ayrıntıları gibi görünür. Ama yaşlandıkça hayat ile bağımızı kuran temel unsurlar haline gelirler.
Biz geliştirdiğimiz son araştırmalardan birisi olan yaş dostu havalimanı konseptiyle İstanbul Havalimanı üzerine çalışırken şunu gördük. Bir mekanın yaş dostu olması tesadüfe bırakılamaz. O mekanı bilinçli olarak tasarlamak gerekir. Bu mantığı havalimanından mahalleye, oradan apartman boşluğuna, oradan asansöre kadar düşünmek zorundayız. Evet, gelelim dördüncü nedene. Türkiye'de dijital dönüşüm toplumsal yaşlanmaya göre tasarlanmıyor. E-devlet, online bankacılık, randevu sistemleri, belediye hizmetleri hepsi hızla dijitalleşiyorlar. Ama tasarım çoğu zaman teknolojiye aşina, genç ve hızlı kullanıcı varsayımıyla yapılıyor. Sonuçta ne oluyor? Kimileri için teknoloji hayatı kolaylaştırırken, kimileri için yeni bir dışlanma katmanı yaratıyor. Buna dijital bakım uçurumu da diyebiliriz. Bir sonraki videolarda özellikle şu miti konuşacağız. Yaşlılar teknolojiden ne anlar ki? Değil mi? Ve birlikte göreceğiz ki sorun yaşlılarda değil, yapısal eksikliklerde ve teknolojinin nasıl tasarlandığında. Peki, yaşlanmaya hazır olmak ne demek? Bence bunu 3 düzeyde düşünebiliriz. Birincisi, hak temelli yasal çerçeve acilen oluşturulmalı. Yaşlanmayı bir risk, bir sorun olarak değil, insan hakları meselesi olarak gören yasalar ve stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. İkincisi, bakım ekonomisi tanınmalı. Evde, kurumda ya da dijital ortamda verilen bakımın bir iş, bir meslek ve bir altyapı alanı olarak görülmesi gerekiyor. 3. Mekansal ve dijital düzenlemeler yeniden yapılanmalı. Kentlerin, mahallelerin, evlerin ve teknolojinin her yaşa hazır hale getirilmesi gerekiyor. Ben 2024 ve 2025 yıllarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı uzmanı olarak seçildim. Ve yaşlılar için yaratıcı dijital bakım modelleri geliştirmek için çalışmaya başladım. Türkiye için Mavi Kapı, Mavi İstasyon ve Kafe Tek gibi bazı modeller geliştirdim. Bunlar bakım hizmetlerini yalnızca kurumsal binalara değil, mahalleye, dijital platformlara ve hareketli birimlere taşıyan önerilerdi. İlerleyen haftalarda bu modellere tek tek bakacağız. Bunları tek tek ele alacağız. Özetle, Türkiye'nin yaşlanmaya hazır olup olmadığı sorusu sadece kaç yaşlımız var sorusuna verilen bir istatistik cevabı değildir. Yanıtlar bununla sınırlı olamaz. Bu aynı zamanda kimin bakım alabileceği, kimin bakım verebileceği, bakımın nasıl finanse edileceği ve tüm bunların insan onuruna uygun olup olmadığıyla ilgilidir. Bu videoda genel çerçeveyi konuştuk. Gelecek hafta yaşlanma ve teknoloji ilişkisine daha yakından bakacağız ve şu miti ele alacağız. Yaşlılar teknolojiden ne anlar ki? Evet, eğer bu tartışmanın büyümesini isterseniz videoyu paylaşabilir ve yorumlarda kendi deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Yaşlanma gündeminde yeniden görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum.